Düşünün. Gökyüzüne bakıyorsunuz. Sonsuz bir evren, yıldızlar, galaksiler, zaman ve mekan. Ve bir soru zihninizde çınlıyor. Tüm bunları kim yarattı? Bu sorunun hemen ardından gelen daha derin bir soru ise şu: Tanrı'yı kim yarattı? Bu sadece bir çocuk sorusu değil. Aksine insanlık tarihinin en eski ve en temel sorularından biri. Felsefecilerin, din adamlarının, bilim insanlarının ve sıradan insanların yüzyıllardır sorduğu bu soru aslında varoluşun merkezine dokunuyor. Bu videoda bu soruyu ele alacağız. Cevabı kesin mi? Belki hayır. Ama birlikte bakış açımızı derinleştirebiliriz. İbrahim'i dinler diyor ki, Tanrı ezeli ve ebedidir, yaratılmamıştır. Örneğin, İslam'da İhlas suresi, o doğurmamış ve doğurulmamıştır der. Felsefede ise Aquinas, Tanrı'yı nedensiz neden olarak tanımlar, ateistler ise başka türlü düşünür, Tanrı insan icadıdır, evren kendi kendine var olabilir. Peki ya bilim, büyük patlama, bir başlangıç olduğunu söylüyor ama Tanrı gerekiyor mu? Sorusuna cevap vermiyor. Bu soruya 3 temel yaklaşım sunuluyor. Birinci sonsuz nedensellik, evrenin bir başlangıcı varsa Tanrı ilk hareket ettirici olmalı. Ama bu, peki Tanrı'nın nedeni ne? Sorusunu doğuruyor. İkinci regres problemi, her yaratıcının bir yaratıcısı olması sonsuz bir döngü yaratır. Üçüncü panteist çözüm, Tanrı, evrenin kendisidir. Yaratıcı yaratılan ayrımı yok. Peki bu argümanlar ne kadar güçlü? Bazı görüşlerle karşılaştıralım. Stephen Hawking'in evren kendi kendini yaratabilir açıklaması, demek ki cevap hangi pencereden baktığınıza bağlı, inanan biri için Tanrı sorgulanamaz bir başlangıçtır. Ateist için bu soru yanlış bir varsayımdan doğar. Panteist için ise sorunun kendisi anlamsızdır. Felsefe tarihinde bu soruya yaklaşmanın belki de en etkili yolu ilk neden, first cause argümanıdır. Bu argüman özellikle antik Yunan filozoflarından Aristoteles'ten bu yana tartışılmaktadır. Aristoteles her hareketin bir hareket ettireni olması gerektiğini söyler. Bu düşünce daha sonra İslam düşünürleri Farabi, İbn Sina ve Hristiyan düşünür Thomas Aquinas tarafından da geliştirilmiştir. Bu düşünceye göre evrende gördüğümüz her şeyin bir nedeni vardır. Ama bu nedenler sonsuza kadar geri gidemez. Çünkü sonsuz bir nedenler zinciri mantıksal olarak bir çelişki yaratır. O halde en başta bir ilk neden olmalıdır. Bu ilk nedenin kendisi bir şey tarafından yaratılmamış olmalıdır. Çünkü o, nedenler zincirinin başladığı noktadır. İşte bu, ilk nedene birçok filozof ve teist Tanrı der. Bu görüşe göre Tanrı'yı biri yaratmadı çünkü Tanrı, yaratılmaya ihtiyaç duymayan varlıktır. O, her şeyin kaynağıdır ama kendisi bir kaynaktan türememiştir. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi semavi dinlerde Tanrı, ezeli ve ebedi bir varlıktır. Yani onun bir başlangıcı ve sonu yoktur. Kur'an'da Allah için doğmamış ve doğurmamıştır ifadesi yer alır. Bu, Allah'ın yaratılmadığını, yaratıcı olduğunu ve zamanın dışında olduğunu vurgular. Benzer şekilde Hristiyan teolojisinde de Tanrı zamandan ve mekandan bağımsızdır. O, her şeyin yaratıcısıdır ama kendisi zamanın başlangıcında var olmamıştır. Çünkü zaman da onun yaratımıdır. Bu teolojik yaklaşıma göre Tanrı'yı kim yarattı sorusu kendi içinde bir çelişki barındırır. Çünkü Tanrı yaratılmamış olan olarak tanımlanır. Yani yaratılmış olsaydı Tanrı olmazdı. Bu yüzden soru Tanrı'nın tanımıyla çelişir ve anlamını yitirir. Bilimsel bakış açısı ise daha farklı bir yol izler. Bilim, Tanrı'nın varlığını doğrulamak ya da yalanlamak yerine evrenin işleyişini açıklamaya odaklanır. Stephen Hawking gibi modern fizikçiler, evrenin hiçlikten kendi fiziksel yasaları gereği ortaya çıkmış olabileceğini savunur. Bazı ateist düşünürlere göre ise Tanrı'yı kim yarattı sorusu bir tür kategori hatasıdır. Eğer Tanrı varsayımsal bir açıklamaysa,
ve kendi varlığını açıklamak için yine başka bir tanrıya ihtiyaç duyuyorsa, o zaman bu sonsuz bir döngüye girer. Bu durumda tanrı varsayımı evreni açıklamak yerine daha karmaşık hale getirir. Bu yüzden ateist düşünürler evrenin varoluşunu açıklamak için tanrı gibi doğaüstü bir varlığa ihtiyaç olmadığını savunur. Onlara göre evrenin başlangıcı bilinmeyebilir. Ama bu bilinmezlik tanrının varlığını gerektirmez. Agnostik yaklaşım ise daha temkinlidir. Agnostikler tanrının var olup olmadığını kesin olarak bilemeyeceğimizi savunur. Bu düşünceye göre insan zihninin kapasitesi sınırlıdır ve bu tür metafizik sorular kesin bilgiyle yanıtlanamaz. Tanrı'yı kim yarattı sorusu da agnostiklere göre bilinemez bir alanın parçasıdır. Çünkü Tanrı'nın varlığı bilinemezse, onun nasıl ortaya çıktığı da bilinemez. Agnostisizm inkar etmektense, bilinmezliği kabul eden bir düşünce biçimidir. Ve bu da aslında insanın entelektüel dürüstlüğünün bir göstergesi olarak görülür. Peki, o zaman gerçekten Tanrı'yı kim yarattı? Bu soruya kesin ve evrensel bir cevap var mı? Hayır. Çünkü bu soru, insanın inançlarına, mantık anlayışına, felsefi yaklaşımına ve kişisel deneyimlerine göre değişen bir sorudur. Ama belki de bu sorunun cevabından çok soru sormak cesaret ister. Bu cesaret bizi düşünmeye, sorgulamaya ve evreni anlamaya iter. Unutmayın, bazen sorular cevaplardan daha değerlidir. Ya Tanrı yoksa? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tanrı'nın bir yaratıcısı olmalı mı? Yoksa o her şeyin sebebi mi? Yorumlarda yazın. Ve eğer bu tarz derin soruları seviyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.